Arkadaşlar merhabalar. Videoya sessiz vlog şeklinde başlayıp sesli bir vloga dönüştürdüm. Sizin görmediğiniz kısımda ders çalışırken Volkan aradı ve bir arkadaşlarımız var böyle eşler olarak görüştüğümüz yani. Volkan'ın çocukluk arkadaşı. Biz onlara gitmiştik bebek görmeye. Şimdi onlar bize gelmek istemişler. Aslında bir yandan iyi oldu. Yani ben ne zamandır çağırmak istiyordum ama bir türlü şu bitsin bu bitsin bilmem ne derken böyle erteliyordum. Volkan hatta dedi yarın ödev teslimim var istersen erteleyelim dedi. Ben dedim ki yok. Sabahtan nasıl tatlımızı yapmıştık. Yanına da hemen birkaç bir şey ayarladım. Size yine gösteririm. Hızlı bir şekilde eve robotu süpürdüm. Bir yandan ben süpürdüm sildim derken çok şükür hazırız diye düşünüyorum. Yani iyi oldu. Tabii ben muhtemelen geceleyeceğim ama olsun. Yani böyle şeyler olmadan da gerçekten çok monoton bir hayat yaşadığımı düşünüyorum artık. O yüzden böyle şeyler güzel. Yani bir koşturma, bir telaş, bir yandan okul telaşı, bir yandan hayatla ilgili bir şeylerin olması gerçekten güzel. O yüzden de mutluyum. Şimdi üzerimi değiştireceğim ve biraz makyaj yapacağım. Bunları da birlikte çekelim istedim. 8.30 gibi falan gelecekler muhtemelen. Çünkü Volkan eve öyle geleceğini söylemiş. Aslında biraz geç ama yapacak bir şey yok artık. Öyleyse şimdi rahat bir şeyler seçeceğim kendime ve hazırlanacağız. Size şöyle hemen yaptıklarımı göstereyim. Sabah zaten magnolia yapmıştık biliyorsunuz. Bir de şöyle tavuklu şehriyeli salata yaptım. Hatta bunun ağzını da kapatmışım kokmasın. Böyle annemin daha önceden yaptığı bir kurabiyeler vardı. Kurabiye tarzı. Tam kurabiye de değil de üzümlü. Bunları buzluktan çıkardım. Yine aynı şekilde Yine aynı şekilde buzluktan şöyle poğaçalarım vardı. Yani bize yetecek en azından. Şimdi bunların hatta içlerine süreceğim. Labne süreceğim ve kaşarla kaplayacağım. Bunlar da benim için kurtarıcı olur. Ardından sarma vardı. Sarmayı birazcık ısıtacağım gelmelerine yakın. Ve bir de içli köfte kızartacağım. Bir de unutmadan İzmir bomba vardı Volkan'ın getirdiği. Onu ısıtacağım. Bu şekilde bir menümüz oldu. Bence gayet maşallah bol bol şeylerimiz var. İşte buzluk işi her zaman kurtarıcı oluyor arkadaşlar. Aklınızda olsun. Şuraya da şöyle meyvelerimi yıkadım. Bir de karpuz var. Onları da meyve tabağı yaparız diye düşündüm. Bunlar meyveler için. Bunun üstüne bir şey koymadım yani kapatmadığım için çilekler biraz pörsümüş. Şöyle biraz süslü dursunlar diye Antep fıstığı koyacağım. Sarmaya çok az su koyup birazcık ısıtacağım. Ben çayı arkadaşlar sıcak suyu koyup üzerine çayı atarak demliyorum. Böyle kendi kendine yavaşça demleniyor.
Arkadaşlar misafirlerimiz gitti şimdi. Böyle bebekli falan olunca ben çok açamadım videoyu açıkçası. Size zaten yapacağım şeyleri göstermiştim. İşte tabakta sarma vardı, salata vardı, magnolia vardı, poğaça vardı, İzmir bombası vardı. Ondan sonra İçli köfte vardı, kurabiye tarzı bir şey vardı. Böyleydi. Tabağımız gayet iyiydi. Ama birazcık tok gelmişler. Ona üzüldüm açıkçası. Ama bizim hatamız yani. Biz söylemedik. Böyle bir benim de haberim yoktu. İletişim hatası olmuş. Olsun ama. Sonra da meyve koydum biraz. Yiyebildikleri kadar yediler. Şimdi dediğim gibi gittiler. Saat 11'e geliyor. Ben de buraları toplayıp artık ders başına geçeceğim. Dediğim gibi yarın 5'e kadar bir ödev yetiştireceğim. Burada bir hediye almışlar ve bir de bir şey getirmişler. Onları açamadım. Şimdi hemen getireyim. Açalım birlikte. Şöyle hediye almışlar arkadaşlar. Zaten mutfağa gezerken şunu görüp dediler ki aa varmış keşke işte başka bir şey alsaydık falan gibi. Ben dedim ki olsun 2 tane olmuş oldu. Çok güzel oldu yani. Teşekkür ederim tekrardan. Zahmet ettiler gerçekten hiç gerek yoktu. Bize şöyle yaş pasta almışlar. Bunu keşke daha erken görseydik. Gerçi bir sürü şey vardı ama yaş pasta koymadık. İçime derdi oldu şimdi. Bunları direkt dolaba koyayım. Şimdi şöyle bir arada su yoktu. Yani şimdi geldi sanırım bildiğim kadarıyla. Burada aşırı bulaşık birikti. Hemen bunları halletmem gerekiyor. Bir de şöyle mutfakta da meyveler duruyor. Şimdi bunları bir güzel halledelim. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün akşamüstü... bir anda ışık geldi. Bugün akşamüstüne doğru kamerayı açabildim. Leo da gideceğimi anladığı için bana sürünüp duruyor. Şimdi bugün tüm gün evdeydim. Zaten ödev yetiştirdim. Yani yetiştirmeye çalıştım. Saat 4 gibi falan bitti. Zaten son teslim 5'ti. Şimdi saat 6.30'a geliyor. Hazırlandım böyle. Volkan'la dışarı çıkacağız. Benim sınavlarım artık yaklaştığı için dedim ki yani hem çok bunalmıştım böyle 2 gündür ödev yetiştirme sürecinden. Hem de sınavlarım geliyor zaten. Şöyle bir ön başlangıç bir tatil yapayım minicik diye. Gerçi pazartesi salı da bir işlemlerim var ama olsun yani hafta sonu full çalışacağım için bugün dedim ki dışarıda yiyelim. Sen bana yemek ısmarla ben de sana kahve ısmarlayayım diye bir anlaşma yaptık. Şimdi gelirken bize sağ olsunlar pasta getirmişler dedin. Onu tabii ki biz yemeyeceğimiz için Leyla annelere uğrarız dönüşte. Onlara götürürüz diye düşündüm. Hatta şöyle minik kurabiye ile İzmir bombası vardı. Onları da aldım. Dediğim gibi şimdi AVM'ye geçeceğiz. Ardından da saat erken olduğu için Leyla annelere uğrar çay içeriz diye düşünüyorum. Artık gıdığım çıkıyor. Bu kolyeyi bana Ece almıştı. İçinde nazar ayeti varmış. O yüzden takmak istedim. Çok güzel değil mi? Birazcık şimdi Volkan'ı bekletmek istedim. Şimdi gidebiliriz artık. Bir tur binebilir miyim? Sana alacağım. Hadi canım. O zaman geç yana. Gel. Tamam geç. Elim dolu. Nenlere uğrarız dönüşte dedim. Olmaz mı? Al bunu da koy. Ne haber? İyi sen. Kocam bana araba almış. Arkadaşlar tabii ki burger yemeye geldik. Son durum yemek yemekten asla çekemedim. Sen bugün niye acıkmışsın? Evet. Onu kapat da sen bilgi aç. Tamam izle bakalım. Kim? Değiştirdim ama. Volkan Kolombiya'dan mont bakıyor kendine. Ama istediğini bulamadı sanırım. Yaz sezonu gelince de bayağı renkli oluyormuş burası bu arada.
Bana bir tane tişört aldım. Şimdi o da bana bir tane ayakkabı alacak ve ödeşeceğiz değil mi? Hadi gel. Erkek kadın yerini değiştirmiş herhalde.